Bu arabaya silecek yapmamışlar. Bak camlardan su akıyor ama silecekler niye çalışmıyor? Onun için ayrı tuşu mu var acaba ya? Bak bu konuları hiç bilmiyorum işte. Neyse camdan sular böyle süzülsün abi. Şimdi size farklı bir deneyim yaşatacağım. Şimdi bizim hava durumu hop gece, tamam mı? Thunderstorm da açık. Bak Thunderstorm'u açtıktan sonra abi şu sıcaklığı fulle. Bunu böyle yaparsan bak kara dönecek. Yağmur taneleri gördün mü? Bunu fulle abi, yağmur şakır şakır yağsın. Öyle güzel oluyor. Ben öyle seviyorum yani. Yalnız arabanın iç görüntüsü çok iyiymiş ya. Harbi diyorum, çok iyiymiş. Göstergeler falan. Dışarıdan da iyi, dışarıdan da iyi. Oo, egzozdan ateş atıyor bir de. Şöyle oynamayı seviyorum ama işte GoPro mu diyeyim artık, yani bende şey kamerası olmadığı için şimdi böyle direksiyondan ekrana gösteremediğim için size güzel gözükmez. O yüzden en azından şöyle yapıyorum. Bilmiyorum yani, işte seyir keyfini de bozmak adına. Bu arada ben gerçekte de böyle silecekleri çalışmayan bir arabayı yağmurda böyle bir süre kullanmışlığım var yani. Hikaye Acun'dan çaldı değildir, birebir yaşandı. Tek ben değilimdir bu konuda yalnız olan, bir sürü kişinin başına gelmiştir. Oyundan da çıkamıyorum. Bak şimdi daha çok sardı şu anda. Oyundan da çıkamıyorum, videodan da çıkamıyorum. Buraları siz de görün istiyorum ha. Yanlış mı yapıyorum? Hemen şuradan bir bak abi. Harbi diyorum. Bak bu haritada güzel oldu ya. Bu haritada harbi diyorum güzel oldu ya. Bak trafikle morafikle ben böyle ne gezerim be. Hop. Ucuz atlattık. Şu anda müthiş keyifli bir şey haline geldi bu ya. Bak bu map'i yükleyin ha. Bu map'i yükleyin. Abi trafik modunu çakın. Abi şuna bak, şu anda ben gerçekten trafikteyim ya. Need for Speed Most Wanted ve Carbon 2026 Remake. Dersem tabii ki inanma ama birkaç gün önce Assetto Corsa'yı yükledim. Direksiyon seti olunca insan simülasyon oyunları, hani biraz daha gerçeğe yakın, gerçekçi oyunlarda oynamak istiyor ama tabii bu arada yani ne kadar gerçekçi olursa olsun gerçekçiliğe yakın olabiliyor aslında. Tamamen gerçek gibi olmuyor. O yüzden gerçekçi diyoruz zaten. Öteki türlü olsa gerçek derdik. Neyse, şu anda abi benim bugün görüp heyecanlandığım bir şeyi, aslında daha doğrusu oynarken düşündüğüm bir şey. Bak şu anda video çekerken saat gece 3:55. İnternette gezerken şunu fark ettim. Assetto Corsa modlarına bakarken dedim ki Most Wanted seviyorum. Most Wanted map'i vardır ya belki dedim. Abi bir baktım Need for Speed World map'i var. Most Wanted ve Carbon map'inin birleşimi. Trafikle beraber de çalışıyor. M3 GTR'sız tabii ki olmaz. Selektörleri çalışıyor. Hani silecekleri de çalışıyordur belki, bilmiyorum, bakmak lazım. Aslında deneyebiliriz şöyle hızlıca. Onu da göstereyim. Bu arada işte hava durumu modları için Pure modu indirdim. Buradan hava durumunu yönetebiliyorsunuz. Bir yandan kısaca bundan da bahsetmiş olayım. Şuradan hava durumuna tıklıyorsun abi. Bak Heavy Thunderstorm dedik. O silecekler çalışıyor, güzel. Bunu şöyle de gösterebilirim. Bu şekilde sileceklerimiz de çalışıyor. Müthiş. M3 GTR'ın için çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Yani gösterge falan bilmiyorum. Belki seveniniz olur da benim çok hoşuma gitmedi. O yüzden dışından oynayacağız. Nasıl oynayacağız? Şöyle dışını alayım tekrardan. Bu arada bu çalışıyormuş, onu görmüş olduk ama burada şu hava durumunu yaparsak abi birkaç mod daha gerekiyor aslında da, bak şu saati de şöyle 3.5 civarına alırsak biraz Most Wanted havasını yakalamış oluyoruz bu ayarları yaptığımızda. Ek olarak bir de şu var. Buradan Pure PP'ye girdiği zaman buradan Neutral seçersen görüntü daha güzel oluyor. Buradan farklı filtre modları da var ama aslında bak şu var, Most Wanted'a daha mı yakın oldu sanki ya? Şu bayağı bildiğim Most Wanted oldu sanki. Haritada hatalar da var tabii ki ama bence gayet güzel olmuş. Ya biz yine şunu, benim gözüme şu şekilde hoş geliyor. Daha realistik grafikler. Sonuçta hani Most Wanted 2026 Remake dedik. Biraz daha gerçek grafikler olsun. Ama dediğim şu, Pure Planner'dan buradan saati 3.5'a çekip hava durumu da bu yaparsanız sıcaklığı da ver abi full'e. Ondan sonra Most Wanted grafiklerine yakın bir görüntü elde ediyorsun bu şekilde. Sonra burada şuraya gelin. Ondan sonra trafiği açın. Objects Inspector'ı açıyorsun. Buradan Tools'a geldikten sonra trafik planner var. Bunu açıyorsun. Yani trafik planlayıcı. Buna bastıktan sonra babuşka, zaten önceden ayarladığı bir yer varsa, ben hani araçlar yakınımda olsun istiyorum ve yani 180 civarı falan yapıyorum. Ben çok kasmasın, CPU'yu zorlamayayım, işlemciyi zorlamayayım diye. CPU'de de 1 yapıyorum. Hani bunu 1.4 falan da yapabilirsiniz. O ayarlar da iyidir. Kullanacağınız şekle göre buradan kendiniz uygun ayarı bulursunuz. Bunu yaparsanız araçlar hep etrafınızda olur ama büyük haritalarda bunu seçmezseniz araçlar uzakta spawn olabilir. O yüzden araç çok görmeyebilirsiniz. Bunu yapmak faydalı. Bunu yaptıktan sonra kapattın abi. M3 GTR'ımızı aldık. Bu arada başka M3 GTR modları da var ama hepsini denemedim. 2 tane indirdim. İkisi de aynı modmuş. İkisini farklı siteden indirmiştim. Tek araba. Yani 2 tane yüklesem de ikisi de aynı mod olunca tek bir araba çıkmış oldu. Şimdi içinden görünüşü çok hoşuma gitmedi.
Zaten Most Wanted'da da içinden nasıl göründüğünü bilmiyoruz. Çünkü oyunda içinden oynanış yok. Burada sonuç olarak bir interior yine de yapmışlar iç görünüm. Tamam, sıkıntı yok. Ama biz tabii ki de M3 GTR'ı şu şekilde dışarıdan görmeye alışkın olduğumuz için haritamız bu şekilde ve trafiğin çalışıyor olması çok iyi ama tabii bak araçlar tam yola eğimli gidemiyor. O tarz sıkıntılar tabii ki de var. Assetto Corsa fizikleriyle Most Wanted ve Carbon oynuyormuşsun gibi düşün. Hikayesi yok sadece. O haritada geziyormuşsun gibi. Bir de şunu düşünürsen dönmeli yollar olsa bile belli bir rotada gidiyorsun sürekli. Ya, tam olarak bir açık dünya haritaya henüz ben denk gelmedim. Belki vardır. Bir iki tane küçük olan var bu arada. Onları biliyorum. Hani bir iki tane küçük açık dünya map var ama hani driftçiler için vesaire yapılan sokaklarda, dar sokaklarda yanlıyorlar. Ben bu map'te mesela bayağı zaman gömerim. Neden? Bildiğin Assetto Corsa içinde açık dünyada takılmış oluyorum çünkü. Şimdi bak şöyle göstereyim. Kısa yolları falan da çalışıyor. Çalışmıyor değil. Yani burası büyük ihtimal toprakmış gibi bir zemine yapıldığı için asfalttan toprak fışkırttırıyoruz ama şunu da göstereyim size. Sonra göstermeye demeyin. Hayal kırıklığı yaşamayın. Ha böyle arabaların içinden geçebiliyorsun. Onlar çünkü süs. Hatta hop tam müjdeyi. Buradaki ağaçların da içinden geçebiliyorsun. Nasıl diyeyim, bunu alıp map'i komple bir şekilde buraya yerleştirmişler ama en azından asfaltları falan eklemişler. Şimdi asfaltın pürüzsüz olmamasının sebebi hani bazı yerlerde fark edeceksin araç böyle hoplayarak falan gidecek çünkü parça parça ekleme olduğu için o pürüzsüz eğimi sağlayamamışlar sanırım. Böyle ekleme yoluyla ilerlendiği için hoplaya hoplaya gitmiş birazcık. Hani gerçeğe yakın fiziklerde Most Wanted map'inde oynamak, Carbon map'inde oynamak ve hani burada aracı gerçek ağırlığıyla kullanıyor olmak keyif verdi. Ve bu arada ben de ilk defa oynuyorum ha. Direkt yükledim bunları, videoyu açtım. Hani hiç haritanın neresi nasıl bilmiyorum. Hatta bak bir dakika, bir şey merak ettim şu an. Şunları devirebiliyor muyuz? Büyük ihtimalle bunun da içinden geçiyoruz, evet. Bir iki tur attım sadece. O da neden? İşte şöyle çimlere falan baktım. İçine düşüyor muyum, düşmüyor muyum? Ona baktım. Onun ön bilgisini aldım. Haritayı komple gezmedim. Birkaç yere baktım. Sonra dedim ki açayım abi kaydı. Hem izleyiciyle beraber ben deneyimlemiş olurum. Burada ben de hem bir hata falan görürsem direkt doğal olarak tepkimi de ona göre vermiş olurum. Çünkü kurgusal işler bana birazcık yapmacık geliyor. Çok beceremiyorum. O yüzden direkt doğal olsun. Hani ilk ağızdan anlatayım istedim. Sonradan kurguladığım zaman kendim de rahat edemiyorum. Hoşuma gitmiyor bu şekilde yani. Hani söylediklerim sanki ağzıma oturmuyor, eğreti duruyor gibi hissediyorum. O yüzden direkt böyle açtım kaydı abi. Birlikte bakalım gibi düşündüm. Artık kimler izliyorsa saygıdeğer izleyicilerimiz tekrardan hoş geldiniz. Evet, otobana çıktım. Assetto Corsa NFS World yazarsanız zaten sürükle bırak yöntemiyle yükleyebiliyorsun. Onu nasıl göstereyim? Bir tane araba üstünden göstereyim mesela. Yüklediğim arabalar burada bak. Bu kadar araba yüklemişim. Şuradan bir tane araba atayım abi. Buradan sürükle bırak yaptın ya. Bak şuraya geliyor. Bak önceden yüklediklerini burada. Buradan da yükleye basıyorsun abi. Hızlıca şimdi bunu tekrar yükleyiversin. Buradan göstereyim. Bak hop. Görünüm yüklendi, bu kadar. Maps kısmı var. Trafik kısmı var. Bunları abi ulan anlatmayacağız dedik, anlatıyoruz yine de duramadım. Bak bunları indirdiğim mapler var ya. Hadi bak onu da göstereyim. Assetto Corsa'nın içinde content'e giriyorsun abi. Burada Trex'e girdim. Burada yüklediğim mapler var. Şu trafikte indirdiğim mapler, aynı mapleri. Bunları sürükleyip o maplerin içine bırakıyorsun. Şimdi buradaki trafik map'i bu şeyin SRP diyor ya. SRP dediği şurası abi. Shooter Revival Project Beta. Onları buraya atıyorsun, buraya yapıyor. Şimdi diğer haritalar buraya yaptıkların sadece bu SRP'nin içinde geçerli oluyor. Yani burada geçerli oluyor. Ben şimdi burada açıklamalarda hani millet link veriyor ama ben link vermeye çekiniyorum. Virüs çıkar, bir şey olur. Benim de başım ağrımasın, kimsenin de başı ağrımasın. Siz indirmeden önce taratıp öyle indirin abi. Yani sırf o yüzden link vermiyorum. Yoksa hani ulan anlatıyorsun linkini de koysaydın derseniz, çünkü ben güvenmiyorum. Ben de mesela linkleri YouTube altından açmıyorum. YouTube'daki videolardan izlesem işte mod nasıl kurulmuş vesaire falan diyelim ki baktım bir kanalda. Onun alttaki linkten indirmiyorum. Farklı kısaltılmış linkler koyuyor. Tıklamıyorum abi. Güvenemiyorum. Güvenemiyorum derken kişi güvenilmez olduğundan değil. Her şey olabilir, bilmiyorum. Yani o yüzden ben de link koymuyorum ki. İndirirsin, ona tıklarsın, virüs bulaşır, bir şey olur. O riske girmek istemiyorum ama genel olarak abi Assetto Corsa modları sürükle bırak yöntemine çalışıyor. Ben konuyu aşırı dağıttım. Abi şunu kapatayım ben. Oyuna biz geri dönelim. Şimdi bu arada bir kısa yol söyleyeyim size. Ya benim direksiyon setim var. Shifter'ım yok. Zaten ben de otomatik oynuyorum. Vitesle oynamıyorum dersen abi. Bak CTRL-G yaptın. Kısa yolunu söyleyeyim size. Klavyeden CTRL-G yaptın. Auto shifter. Artık kendisi atar vitesi. Ama gazı ona göre ayarlaman lazım. Çünkü o devri fullleyince atıyor vitesi genelde. Devri fulllemeden vites attırmıyor. Ben kulaklıklara mesela selektörleri atadım. Çünkü araçta da şöyle soldan çakıyorsun ya. Bak benim şöyle. Gördün mü? Farlar da burada. Bunlar da selektörler. Ben bu şekilde kullanıyorum. Ama bak şimdi tamam, şu trafik de akıyor. Bak canlı trafiğimiz var. Dediğim gibi o trafik planner'dan nearby spawn yaparsan bu sefer yakınında böyle sürekli spawn olacağı için bir kalabalık hissiyatı var. Bu arada trafik çok böyle hani aşırı kalabalık yapıp sisteminizi kastırmayın.
yakında doğma şeyini ayarla abi. Yakında doğuyor, kalabalık gibi olacak zaten. Diğer türlü zaten gezerken arkada araba bulamazsın. Çok kalabalığı denedim ben. 500'e çektim. CPU 199'a çıktı. Hemen kapattım. Hemen işlemciyi yakmaya niyetim yok yani. Al sana açık dünya. Trafik var mı? Var. Aha. This my shit. Bak burayı yapmış ama oradaki duvarı yapmamış. Düştük şimdi, hop, haritanın başına geri döneceğiz. Need for Speed Most Wanted ve Carbon özleyenler ama eski grafiklerde oynayamıyorum diyenler varsa, genel olarak oynanıyor hala bu arada, hala günümüzde de gidiyor, beni sarıyor, bilmiyorum. Gelen yorumlardan anladığım kadarıyla seveni de hala var. Farklı farklı videolar veya shortslarda gelen yorumlarda Most Wanted'da hala günümüzde oynayanlar var. Hatta işte geçen Carbon videosu çektik. Abi insan neyi seviyorsa ona devam ediyor. Şimdi o şekilde sevenler varsa gel abi, bak şuradan uçabiliyor muyuz ona bakalım. Assetto Corsa bu modu yapmıştır. Oynamak istersen oba oğlum bir boşluğa düşük. Benim rüyaların saçmalık seviyesi al. Evet değerli izleyicilerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz. İçinizde hala abone olmayan varsa abone olursanız çok seviniriz, mutlu oluruz. Kanalımızı büyütmeye çalışıyoruz. Eğer abone olanlar varsa da videoda fikirlerinizi belirtmek için yorumlara yazarsanız, video like atarsanız çok mutlu oluruz. Sizin desteğinizle hem ben mutlu oluyorum hem de daha çok motive oluyorum yeni bir şeyler yapabilmek için. Kendimiz de merak ettiğimiz şeyleri hazırlayıp burada onu sevecek kişilerle paylaşıyor olmak gerçekten mutluluk veriyor. Ve aynı fikirde olan insanlarla bir araya yazıyor. Yani farklı görüşte de olsa onun da fikrini öğrenmiş olsun. Yoruma farklı bir şey yazıyor. Ha diyorsun lan, aslında hani onun da bakış açısı düşündüğün zaman adam da haklı. Veya hani düşüncesine katılmasam bile amaçladığım şey aslında popüler kültürden uzak, herkesin kendi fikrini belirtebildiği bir şeyler oluşturabilmek. Yorumlarda fikirlerinizi belirtirken çekinmeyin. Açık ve net olun abi. Sevdiğiniz, sevmediğiniz şeyleri söyleyin. Beraber konuşalım, sohbet edelim. Güzel olur. Ne diyorsun? Bence abone ol. Buraya kadar izlediysen zaten abone ol. Evet, bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.